Evet arkadaşlar, ilk videomuzla karşınızdayız. Endeks analizimizi yaptıktan sonra özellikle ilk sıraya Hektaş'ı almak istedim. Hektaş'ın 2023 yılı, hatta öncesinde 2022'nin de belli bir kısmını düzeltmeyle geçirdiği ve zirvesi itibariyle çok ciddi anlamda yatırımcısını beklettiği bir görüntü var. Bugün Hektaş analizimize geçeceğiz. Hektaş'ın genel görüntüsü, olası geri çekilme bölgesi ve bunu TL bazlı ve dolar bazlı inceledikten sonra Hektaş analizimizden sonraki diğer videoda da geçmiş olacağız. Bu Hektaş'tan sonra Petkim, Odaş, Kozaltı, Sasa, Emlak Konut, Ereğli sıralı olarak gelecek kısa videolar şeklinde arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi efendim, Hektaş'ın yıllık performansına baktığımızda e, görüleceği üzere 2023 yılı tamamen düzeltme ile geçen bir bar çubuğu. Hatta öyle ki 2022 yılının da belli bir kısmını düzeltme yaparak geçirdiğini görmekteyiz. Şimdi burada artık günlük grafiğimize, hatta haftalık grafiğimize gidelim. Değerli arkadaşlar, bir Fibonacci çalışması görüyorsunuz. Bu Fibonacci start bölgesi olarak 2020 pandemi dibi ve en zirvesi olarak almış durumdayım. Bizim Fibonacci seviyemize bakıldığında zaten 19.99 altın oran seviyesi 2020 pandemi dibi hareketine göre burada 19.99 üzerinde kalıcı olması durumunda artık teknik bir dönüş yapmasını bekleriz. En azından 2024 yılında Hektaş'ta beklenti ne olur? Bu bölgede bir teknik düşen kırılımı aslında günlükte baktığımızda bir yaptığı, üzerinde son bir tuzağını mı kuruyor? Ciddi bir takoz, alçalan takoz görüntüsü çok güzel. Artık burada bu alçalan takoz net bir şekilde kırıldıktan sonra tekrar üçgen içerisine geri döndüğünü görüyoruz. Yani bir breakout, bir fake kırılım mı dersiniz, artık nasıl düşünülür burası, ama bizim için önemli olan bu kırılımın hacimli bir şekilde yapılıp üzerinde kalıcı olması. Şu aşamada bir daha Fibonacci seviyesi olan 20 seviyesindeki destek noktasına bir daha geri geldiğini görmekteyiz. Şimdi ben burada bir de RSI görüntüsüne hemen hızlıca bakalım. Göreceli güç endeksimiz gelsin. Günlük grafikte bakınız, oluşan en son bölgedeki teknik dibimizi alalım. Buradaki teknik tiplere bakıldığında artık bir uyumsuzluğun olmadığını söyleyebiliriz. Uyumlu oluşan teknik tipler, ama gelin görün ki arkadaşlar, artık bu bölgede oluşan teknik tiplerimizde bir sıkıntı var. Yani dipler aşağı geliyor ama indikatörde bu dipler aşağı gelmiyor ve artık burada net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Haftalık grafikte de RSI inmiş. Nereye inmiş? Dikkat edin arkadaşlar. Bir önceki RSI teknik dibimiz arkadaşlar, şöyle kontrol ettiğinizde fiyat burada arkadaşlar, RSI nereye gelmiş? RSI gidebildiğince aşağıymış ama fiyat o seviyeyi göstermiyor. Burada bu hareketin devam edeceğini söyleyeceğiz. Söylemek zorundayız. Gizli pozitif uyumsuzluk. Bu hareket devam edecektir. Düzeltme bittikten sonra. Bir de bunun dolar bazlı grafiğine gidip bakalım. İşin doğrusu dolar bazlı grafiğinde biraz formasyon görüntüsü arayacağız ve burada da uyumsuzluklara bakmak lazım. İlk etapta uyumsuzluğumuza bakalım. Şimdi bizim için RSI'ın ucuzdur artık. Arkadaş, burası ucuzdur diyeceğimiz, bakın ben bu grafiği logaritmiye çevireyim arkadaşlar. Tabii indikatörü de logaritmiye çeviriyorum, dikkat ettiyseniz. Şimdi arkadaşlar bakınız. Evet, burada
bizim oluşan teknik tiplerimiz çok bariz, çok belli. Var mı sıkıntı? Yükselen tepeler, yükselen dipler, yükselen dipler, sıkıntı yok. En son kaldığımız bölge itibariyle bakınız burada RSI çok aşırı dip yapmış. Biz buraya ne diyoruz? Gizli pozitif uyumsuzluk devam eder deriz. Devam etmiş. En son kaldığımız teknik dibe bakıldığında buralarda bir sorun yok. Arkadaşlar yön yukarı, yön yukarı ama artık oluşan son teknik dip ile bir selamlaştığımızda arkadaşlar bu ne lahana, bu ne perhiz, bu hareket acilen tepki vermek isteyecektir. Gizli pozitif uyumsuzluğun kralı var. Aynı zamanda arkadaşlar biz buradaki düşüşün de gerçek anlamda ucuz diyeceğimiz en dip noktaya geldiğini de açıkça zikretmek lazım. Peki gizli pozitif uyumsuzluk var. Aynı zamanda oluşan diplere baktığınızda pozitif uyumsuzluk da var. Evet, 2024 yılında gerçekten düzeltmesini çok da fazla sürdüremeyecek bir görüntüyle 2024 yılında yatırımcısını artık mutlu edecektir diye düşündüğümüz bir enstrüman, bir yatırım aracı diyebiliriz Hektaş için arkadaşlar. Peki formasyon anlamında neler yapmış? Şöyle bir gidelim. Logaritmik grafiğimizdeyiz. Dikkat edin, artık şu bölgede bir formasyon boyun çizgisi vardı. Orayı kırmaya çalışıyor. Ama bakın haftalık kapanıştaki bu pin barı ben genelde kırpmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü fitillerden ziyade kapanışlar bizim için önemli. Ve bu kapanış bar çubukları hani bu tuzağı kuracaklar, anlaşıldı. Bu düzeltme devam eder mi? Biraz daha inebilir mi? Yani ben bu bölgelerde artık bir teknik destek bulacağını ve tepkisini vereceğini düşünüyorum. Evet, burası bir formasyon mudur? Kesinlikle bir formasyondur. Bu formasyonumuzun varış hedefi gelmiş midir? Değerli arkadaşlar, gelmemiştir. Yani yolun yarısında bir indikatör rahatlatma eğilimi. Bakın özellikle rica ediyorum, haftalık grafikteyiz. Haftalık analiz büyük resim okuyoruz. Burada yolun yarısında bu yolculukta indikatör rahatlatması. Ne demek indikatör rahatlatması? Arkadaşlar sizin bu hedefe gidebilmeniz için mevcut fiyatın olduğu bölgede indikatörün bulunduğu konum sizin bu hedefe gitmenize engeldir. İşte bu tarz hareketleri yapabilmek adına indikatör inmesi gerektiğinden fazla iner ve yeni impuls dalgası oluşur. İndikatör tekrar şişer. Buralarda bir düzeltme daha yaşanır. Bu sefer ne olur? Formasyon değişir. Yani formasyon büyür. İşte o zaman vakti zamanı geldiğinde biz artık buraları konuşuyor olacağız. O yüzden Hektaş'taki bu görüntü çok da vaktinin kalmadığını söyleyebiliriz. Hektaş yatırımcısına açıkça 2024 yılında daha umutlu olabileceklerini düşünüyorum Hektaş yatırımcılar için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Petkim analiziyle birazdan yayındayız.